Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kütür kütür, tam ölçülü, üzerinden 2 yıl bile geçse asla erime olmayan çok lezzetli göğ domates turşusu tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz göğ domates turşusunun tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimde 7,5 kilo göğ domates kullandım. Bütün domatesleri bahçemizden topluyoruz. Sizlere bir de püf noktası vermek istiyorum. Bu turşuyu yaparken ilk çıkan domateslerden yaparsanız daha lezzetli ve daha kütür kütür oluyor. Sizlere tavsiyem bir kez de bu şekilde deneyin. Tarifimde 200 gram acı kıl biber kullandım. Kıl biberleri de bahçeden topluyorum. Bu turşuda ben acı biber kullandım. Sizler tercihe göre tatlı da kullanabilirsiniz. 7,5 kilo domatesi güzelce yıkadım ve kuruladım. İkiye bölüyorum. Kök kısmını temizledikten sonra küçük küçük parçalar halinde doğruyorum. İsterseniz sizler bu aşamada domatesleri biraz daha küçük doğrayabilirsiniz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. ...7,5 kilo domatesi doğradım ve kenara alıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum kıl biberleri güzelce yıkadım. Kök kısımlarını alıyorum, 3 parmak aralıklarla doğruyorum. Bu tarifimde 2 baş sarımsak kullandım. Sarımsakların kabuklarını soydum, çok büyük olanlarını 2'ye 3'e bölüyorum. Küçük olanlarına hiçbir işlem yapmıyorum, bütün bir şekilde turşunun içerisine koyacağım. Sizlere bir de kullandığım bütün malzemeleri saymak istiyorum. 7,5 kilo göğ domates, 2 baş sarımsak, 200 gram acı kıl biber, üzüm sirkesi, kaya tuzu, limon tuzu ve şeker kullandım. 4 litrelik kavanozu güzelce yıkadım ve kuruladım. Taban kısmına biraz sarımsak koyuyorum. Daha sonra şişenin belirli kısmına kadar göğ domatesten dolduruyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Şişenin 1/3'ünü doldurduktan sonra içerisine bir avuç acı kıl biberden koyuyorum. Daha sonra üzerine tekrar göğ domatesle dolduruyorum. Bu turşuda sarımsağı 3 seferde koydum. Biraz taban kısmına, orta kısmına ve en üst kısmına. Gözünüze sarımsak çok fazla gibi gözükebilir fakat sarımsak bu turşuya çok yakışıyor ve çok lezzetli oluyor.
Birinci şişeyi ince kısmına kadar doldurduktan sonra birkaç tane acı kıl biber koyuyorum. Biraz da sarımsak koyduktan sonra şişeyi kenara alıyorum. Bu hazırlamış olduğum ölçülerle toplamda 4 litrelik 3 tane kavanoz doldurdum. Turşu tarifinde kullanmış olduğum bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Taban kısmına biraz sarımsak koyduktan sonra göğe domateslerden koyuyorum. Ortaya geldikten sonra tekrar ince kıl biberlerden koyuyorum. Orta kısmına biraz da sarımsak koyuyorum. Ben her sene göğe domates turşumu ilk çıkan domateslerle yapıyorum. Son domatesleri beklemeden siz de bu şekilde yaptığınız zaman göreceksiniz, tadı gerçekten çok güzel oluyor. Üstelik sizlere garanti veriyorum, 2 yıl boyunca da hiçbir erime olmuyor. Üç adet şişeyi bu şekilde doldurdum. Her 4 litrelik kavanoz için 2 su bardağı üzüm sirkesi kullanıyorum. İsterseniz sizler bu aşamada elma sirkesi de kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. Her ikisi de çok güzel ve lezzetli oluyor. Sirkeleri koyduktan sonra suyunu arıtıcıdan alıyorum, şişenin ince kısmına kadar dolduruyorum. Sizler de bu aşamada mutlaka arıtıcı suyu ya da hazır su kullanın. Çeşmeden kullanmış olduğumuz sularda kireç olduğu için turşularınızda erime olur. Şişeyi alıyorum, derince bir kabın içerisine suyunu boşaltıyorum. Turşunun diğer malzemelerini burada ayarlayacağız. Her şişe için bu işlemi gerçekleştireceğiz. Sirkeli suyun içerisine 4 yemek kaşığı kaya tuzunu ekliyorum. Kesinlikle ince tuz ya da sofra tuzu kullanmıyoruz. Bir yemek kaşığı toz şekerini ekliyorum. Yarım yemek kaşığı limon tuzunu da ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Ben bu turşuda limon kullanmadım. Limon tuzu daha güzel tat veriyor. Hazırlamış olduğumuz karışımı kenara alıyoruz ve şişenin içerisine tekrar boşaltıyoruz. Suyunu ve sirkesini ayarlamıştık. Tekrar boşalttığımız zaman şişenin tam ince kısmına kadar geliyor. Etrafını kuru bir peçeteyle sildikten sonra kapağını kapatıyorum. Hazırlamış olduğumuz bütün şişeleri bu işlemi yaparak gerçekleştiriyoruz. Turşularımız 20 günün sonunda olmuş olacak. Kapaklarını açıp afiyetle tüketebilirsiniz. Şişenin kapağını kapattıktan sonra şöyle bir sallıyoruz. Böyle yaptığımız zaman bütün malzemeler domateslerle buluşmuş oluyor. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Kış hazırlıklarımızdan bir tanesini daha yapmış olduk. Bu turşuyu yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.